Merhaba, Şeker Sugar'ın kanalına hoş geldiniz. Bugün size yeni çıkan ürünümüz Glow Dust inilebilir simlerden bahsedeceğiz. Kendisini hem dekorasyon ürünü olarak hem de gıda boyası olarak kullanabilirsiniz. Toz ve pul haliyle beraber 12 rengimiz bulunmakta. En çok sorulan renklerden biri altın rengiydi. Şimdi size altın rengini nasıl gıda boyasına çevirirsiniz onu göstereceğim. Çözünmeye başlayan boyamı daha iyi çözünmesi için benmari usulü bir kabın içine alıp çözündürmeye devam ediyorum. Şimdi Eser Hocam sizlerle beraber olacak. Kendisi çok güzel şeyler hazırladı. Size onları gösterecek. Merhaba, ben Eser İden. Bugün sizlere Şeker Sugar'ın yeni çıkan ürünü olan Glow Dust'ı kullanarak burada görmüş olduğunuz Cadılar Bayramı konsepti ürünleri yapacağım. Kurabiyeler ve pastalarda Şeker Sugar'ın kaplama hamurunu kullandım. Kek popslar için fil dişi konfitüre çikolataya ihtiyacımız var. Kurabiyelerde kullanmak için Şeker Sugar'ın Royal Icing'i var. Pastanın yan tarafında gördüğünüz dekorlar için pirinç kağıdına ihtiyacınız olacak. Aynı zamanda tabii ki de süslemek için yeni ürünümüz olan Glow Dust'ı kullanacağım. Öncelikle kurabiyeleri kaplayarak başlayalım. Hiçbir renk katmadan Şeker Sugar'ın gri rengini 2-3 mm kalınlığında açıyorum. Özellikle birazcık büyük açtım çünkü aynı zamanda bu gri hamurdan pastanın üzerindeki ayı da keseceğim. Onun için de bir tane hamur kapağı kullanıyorum. Şöyle hafifçe izini çıkardıktan sonra kreatoryumla keseceğim. Kurabiyelerimin üstüne şeker hamurunu yapıştırmak için beyaz gıda yapıştırıcısı kullanacağım. Şöyle çok azıcık süreceğim. Royal Icing'i kutunun arkasındaki talimatlara uygun bir şekilde hazırladım. Talimatlara uyduğunuz zaman elde edeceğiniz Royal Icing kıvamı bayağı bir koyu olacaktır. Kurabiyelerin üstüne desen yapmak için bana iki farklı kıvam gerekiyor. Bir tanesi desenimin etrafına çizeceğim bordür için koyu bir kıvam.
Bir de içine doldurmak için birazcık daha inceltilmiş bir kıvama ihtiyacım var. Önce hazırladığım Royal Icing'i 3 parçaya böleceğim, renklendireceğim. Daha sonra kıvamını ayarlayacağım. Yağlı kağıttan hazırladığım bu kalemlerin içine birazcık koyuyorum. Yeşilin de birazcık kıvamını açıyorum. Royal Icing'in kıvamını ayarlarken makinede çırpma ucuyla bu işlemi yapmamaya özen gösterin. Bir spatula yardımı ya da bir kaşık yardımıyla içinde hava kabarcığı olmaması için nazik bir şekilde karıştırıyorum. Kurabiyelerimizin üstüne yapacağımız desenler aslında çok basit. Eğer el becerinize güveniyorsanız direkt Royal Icing ile üstüne çizimleri yapabilirsiniz. Ama diyorsanız ki hepsi aynı boyda olsun, hepsi eşit olsun, o zaman şablon kullanabilirsiniz. Bu şekilde çıktılarını alıp bunları şablon gibi kullanıp önce iz yaparak yerini belli edip daha sonra üstünden Royal Icing sıkabilirsiniz. Ya da kendiniz elinizle istediğiniz deseni bu şekilde çizip daha sonra bunu şablon olarak kullanabilirsiniz. Marzipan aletlerimden şu aleti kullanarak üstünden çiziyorum. Sadece şeker hamurumun üzerinde iz olarak belli olacak. Royal Icing'lerimizi sıktıktan sonra hiç kurumasını beklemeden sim dökme işlemine geçiyoruz. Ve kuru bir fırça yardımıyla şeker hamuruna yapışanları da temizliyorum.
Evet, bal kabağının sapını da yaptım. Şimdi royal icing'in biraz kurumasını bekleyeceğim. Kuruduktan sonra içlerini siyah boyayacağım. Onlar kuruyana kadar biz de kek popsları yapalım. Kek popsları kaplamak için 3 farklı renkte çikolata hazırladım. Çikolataları istiyorsanız hazır renklendirilmiş olarak alıp mikrodalgada eritebilirsiniz ya da yağ bazlı çikolata boyası kullanarak kendiniz sonradan da renklendirebilirsiniz. Kek popsların birazcık dolapta dinlenmiş olması gerekiyor. Böylece çikolata ile temas ettikleri zaman çikolata hemen donacaktır ve sabitlenecektir çubuklarınız. Eğer tamamen donmadıysa ve çubuklarınız sabitlenmezse çikolataya batırdığınız zaman kekleriniz ucundan düşebilir. O yüzden sabitlendiğinden emin olun. Çikolatanız hemen donacağı için sim dökme işlemini aslında çikolataya batırdıktan hemen sonra yaparsanız daha güzel bir kaplama sağlayacaksınız. Batırdığım turuncuyu hemen simle kaplıyorum. Elinizin ısısıyla simler birazcık elinize yapışabiliyor. Eldiven kullanırsanız yapışmayı büyük ölçüde azaltmış olacaksınız. Şimdi pastanın üstündeki 2 boyutlu cadıyı yapacağım. Onun için siyah hamurumu aldım. 3 mm, 4 mm kalınlığında hamurumu açıyorum. Hamurumu açtıktan sonra pastamın üstüne uygun bir şekilde keseceğim. Bunun için internetten şöyle bir çıktı aldım. Önce bunu kesiyorum. Daha sonra bunu şablon olarak kullanacağım. Şöyle arka tarafını çeviriyorum ki rahatça kesebileceğim yerleri göreyim. Bir de keserken dikkat edin, hamurunuzun birazcık sert olması lazım. Böylece kesikleriniz daha düzgün olacaktır. Eğer hamurunuz çok yumuşaksa en başta yoğururken birazcık tayloz koyup sertleştirebilirsiniz. Arka tarafını çevireceğim. Arka tarafındaki kesikler daha düzgün göründüğü için o tarafını kullanıyorum. Şimdi en zevkli olan kısma, yani sim dökme kısmına geçebiliriz. Şeffaf gıda yapıştırıcısı süreceğim simlerin iyi yapışması için. Bal kabağını yaparken içine strafor koyacağım ve o şekilde modelleyeceğim. Böylece ağırlığı daha az olacak ve pastamda çökmeye neden olmayacak. Aynı zamanda daha az şeker hamuru kullanmış olacağım. Bal kabağını modellemek için de şu 2 alete ihtiyacım var. Öncelikle hamurumu açıyorum. Birazcık kalın tutacağım hamurumu ki üstüne çizgilerini yaparken derinlik verebileyim. Straforuma yapıştırmak için beyaz gıda yapıştırıcısı kullanacağım. Tepe noktasını belli ediyorum. Buraya bir delik yapıyorum. Daha
sonra bu marzipan aletinin bu sivri olan tarafıyla çizgilerini yapmaya başlıyorum. Çizgilerin keskin hatlara sahip olmamız gerekiyor. O yüzden bu aletimi alıp yaptığım çizgilerin üstünden hem derinleştirmek için hem de keskinliğini azaltmak için şöyle geçiyorum. Şeklini verdikten sonra gözü, burnu ve ağzı için kretuarımı kullanacağım. Kretuarla istediğiniz şekilde, istediğiniz mimiği vererek bir yüz oluşturabilirsiniz. Glow Dust'ı Royal Icing üzerine, çikolata üzerine ve şeker hamurunun üzerine sim olarak denedik. Şimdi de bal kabağının üzerinde suda çözüp boya olarak kullanacağım. Sıcak suyumdan bir kaşık ekliyorum. Birazcık daha koyabilirim. Kapatıcılığının yüksek olması için birazcık koyu kıvamlı olmasını istiyorum. Fırça yardımıyla çözebildiğim kadar çözeceğim. Daha sonra ya benmari usulü ya da mikrodalgaya koyarak birazcık daha ısıtıp çözünürlüğü arttırabilirsiniz. Mikrodalgaya 10 saniyeliğine atıp birazcık suyu ısıtıyorum. Dikkat etmeniz gereken geçtiğiniz yerin üstünden bir kere daha geçmemek. Çünkü alkol bazlı bir boya olmadığı için hemen kurumayacaktır. Eğer bir kere geçtiğiniz yerin üstünden bir daha geçerseniz yaptığınız ilk katı bozabilirsiniz. İlk katı sürdükten sonra kuruması için bir 10 dakika bekleyeceğim. Daha sonra ikinci katı geçiyorum. Şimdi pastamızın üstündeki pirinç kağıdından yapılmış dekorlara geçiyoruz. Pirinç kağıdımı alıyorum. Bundan 2 tane elips şekli kesiyorum. Bir tane de küçük parça bal kabağının sapı için ayırıyorum. Daha sonra bunları kurutmak için matıma şekil vereceğim. Mandal ya da lastik yardımıyla şeklini koruyabilirsiniz. Fazla matınız yoksa bitmiş kağıt havlunun kartonunu da kullanabilirsiniz. Kestiğim parçaları tek tek içine koyuyorum. Yeteri kadar ıslandığını üstündeki desenin kaybolmasından anlayabilirsiniz. Üstündeki desen tamamen kaybolduktan sonra artık istediğiniz şekilde kurutmak için matınızın üstüne koyabilirsiniz. Yerleştirdiğim pirinç kağıtlarımı şimdi Glow Dust kullanarak boyayacağım. Boyayı daha önceden hazırlamıştım, o yüzden katılaşmış. Hemen benmari usulü sıcak suyumun üstüne tutuyorum. Birkaç saniye içerisinde tekrardan sıvı hale geliyor. Daha sonra istediğiniz yoğunlukta boyayabilirsiniz.
Telleri taktıktan sonra bir gece boyunca oda sıcaklığında kurumaya bırakabilirsiniz. Ya da fırınınızı fan ayarına getirip 75 derecede 25 dakikada kurutabilirsiniz. Kurabiyelerimizin royalizing'i kuruduğuna göre şimdi jel boyayla boyama kısmına geçebiliriz. Çok azıcık siyah şöyle jel boya alıyorum. Birazcık suyla incelteceğim. Son olarak da küçük dokunuşlar yapacağım. Sıvı siyah boyayla airbrush kullanarak gölge atıyorum. Sim tozlarımızı birkaç yerde kullandık. Şimdi size birazcık pulu göstermek istiyorum. Beyaz gıda yapıştırıcısından sürüyorum. Her tarafına sürmeyeceğim. Bazı yerlerine sadece süreceğim. Her yeri pullarla kaplansın istemiyorum. Aradan şeker hamuru da görünsün. Şimdi yaptıklarımızı yerleştirip pastamızı süslemeye başlayabiliriz. Şeker Sugar'ın yeni ürünü Glow Dust ve Şeker Sugar'ın diğer ürünleriyle beraber Cadılar Bayramı konsepti pasta size hazırladık. Eser hocam bize yardımcı oldu. Kendisi çok güzel şeyler hazırladı. Şimdi de tadına bakma zamanı. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.